Yes, everyone, welcome back to Food Review Club. Yes, that's right, my voice is probably on its last legs. However, we're going to give this a go. Today, we've got a mad video hitting up the most famous baklava spot in the whole of the world. Alrighty, okay. And today, we've got exclusive access. Let's go. I feel like we're in a politician's office. This is baklava is very serious stuff. Honestly, this is like... Hey, in Turkey, Yeah, there's here he is, everything. this is my man. Hello. Are you okay? This is the only place they sell in the entire Turkey. But you may see Güllüoğlu name because it is a big family, so their relatives are producing as well. But the traditional production with natural materials or ingredients is only done here. So therefore this has the highest quality of it. And they used to export a lot to Greece. Greeks love it. Ayda 2 ton falan yolluyordunuz değil mi şeye? Like 2 tons of baklava was sent to Greece. I don't know how the situation is now, but they're about to open something in Tokyo. Tokyo değil mi? Başladı mı orası? Evet, Tokyo başladı. Okay, they just started in Tokyo. Wow. Matsuya Ginza'da yerimiz var. Nerede? Tokyo'da Matsuya Ginza'da. Matsuya Ginza in Tokyo. They have a place. Ama aynı zamanda biz online üzerinden de dünyanın her yerine gönderim yapıyoruz. Yaklaşık 2 gün içerisinde Amerika'ya teslimat sağlanıyor. As an example, they send online baklava all over the world. Like within 2 days, it arrives United States as an example. So they were saying that this is the place where the politicians, royalty, everyone around the world gets their baklava from. Really, really excited. This is like the legit place. Lots of history, lots of credibility. This is a mad experience, so hopefully it's going to be good. Okay, an interesting anecdote. There was this club. It's a very honorable, important and traditional club existing since it's a French club for gastronomy. They came over here to make a menu originating from the palace. And they said we can cook everything as we have the recipes. They did with one exception. It was the baklava. So they came over here and they bought it from here as they couldn't prepare it. Wow. His main ingredients are all naturally prepared. And also, the serving, the beverages, there is no alcohol. Everything is also naturally made. And they are proud of continuing with the tradition of the Ottoman kitchen, originating from Edirne to Istanbul Palace Kitchen and coming today. And constantly 60 people working just here in this area. And everything I talked about the starch, to take out the humidity, they need to use it. Otherwise, these layers stick to each other. To avoid that, this is the system they use. The company's ideology is combining the tradition with innovation and science. So without these 3 or 2, it is impossible to step further. Bunun için bizde elden numune alınır, elden. Ham maddeden numune alınır, mamulden numune alınır. Therefore, they always take samples of everything, before using a material, like let's say the flour, they take also samples to make sure that it reaches the their standard quality. You see here the sweeper, and it is made of a special, it's a bush actually, and it grows only by Marash, again like this earthquake area, and around a lake. And it has the female and the male. They use the male bushes because the females have some seeds, and this is just for the starch. And this is a tradition also since 200 years they are using. This is their typical ceremony, and to introduce the employee, us, who we are. Bak gördün mü? Süpürge ne yapıyor? Bak süpürge hemen bak. Perfect. Nothing. No levels. Yeah. Evet. Şu anda
10 tane üst üste gördüğünüz 10 tane There are 10 sarılmış. layers. Burada önemli olan bunları yapıştırmadan büyütmek. They Ben de iyi bak dance. açtıracağım sana göre. Bak sese bak. Sound. Burada kıskaç hareketi vardır. Bu kıskaç hareketi dedemin dedesine böyle getirmiştir. Şu kenar incelmesi. Bunu böyle yapmazsan bu kenar incelmez. If you don't hold it in a special way, like a hook, then it doesn't get dense enough or thin enough. So this is since the grandfather's Şimdi system. burada bak şöyle 1, 2, 3, 4 diyorum. Nişasta atıyorum. Bunu sadece yapışmaması için. Eğer bunu böyle atarsan çürür. When you Hiç do it atmasın that yok. way, you spoil it. It's got rotten. When you make a like a Hemen bak. Your turn. Go ahead. Good luck. Bak bak. Hata yapma. 1, 2, 3, 4. Hadi. Make it. Fail. Yani burada açsana bir tane sor. Sen bu vücutla parçalaman lazım diyor. Hadi. Hadi. At, at, at. No. Git. Kaldır, kaldır. And hold it. Ha, okey. Ne kadar zor olduğunu görün yani. İş çok zor. Evet, başka teknik var mı? Tamam, yeter, okey. It looks easy. Okay, you're done. Yes. Fail. Next one. Yani burada, How was that? Try. yani, Should I make I've not a clue what I'm supposed to be doing, but that was good. Very good. evet, şimdi bu bitti. Traditionally, they were making an experiment to understand if this layer is in perfect Evet, way. şu anda çok güzel bir gösteri yapıyoruz. Now is a real show. Look at Şimdi it. There is some Padişah zamanındaki yapılan gösteri. like there is some bubble. This is how in the palace the masters were checking the layers. Gördüğünüz gibi bir Türk ustası yufkayı ne hale getirdi. Şimdi o zaman altın ileri atarlarmış. Eğer delerse iyi açtı. Eğer delmezse açamaz. Bak tekrar bu çok önemli. Okay. Delecek ki iyi açtığını gösterecek. They were using a gold coin to prove if it's a perfect shape. When it makes a hole, then it's good. Evet, If no atıyorum. hole, Atıyorum. o da güzelmiş ya. Evet şimdi ellerine elektrik gelsinler. Şöyle yapsana ellerini. Make your hands like that. Gel şimdi eline bak. Hava kaçıyor geriye. Tamam şimdi ortaya elleyebilirsin. Gel. Now you can touch. Sen önce sen el. Önce sen el bak. Bak bütün. Yok ipek. Like a Değil mi? silk, İpek. amazing. I just touched that and it's actually like silk. Very, very silky. Bizarre. Now they're starting after the layer dough. The first process comes now. Tepsi koyuyorsun. They never waste a single part of this layer. Like they're cutting fine silk fabric. That way. Bak şimdi kestik, parça paylaşmayacağız, ziyan olmayacak. Hamurun çoğunu üstüne. Hemen yağ getir. Yağların üstüne. Yağ geçirin çocuklar. Çekime yer. Bir yağlı tepsi getir. Tamam. Benim burada mı? Ben önce bakın sana yapacağım. Gel. İşte bu işte kalmadı. Bu sefer Karaköy bizden oldu. One by one. One by one. Çabuk. Olsun zaten. Okay, you can do it. Hemen aldı bak. Aldı. Çarşaf severim.
Tek. Ne kadar zor. Böyle 40 kat olacak. Anladım. 40 kat dedim. Ayırma çabuk. Sen nefesine getir açayım ben. The butter? Butter comes from the mountains of Marash, from a nomadic family. Evet, şimdi fıstık atacağız. Now, this is ground. As I told you, this special pistachio has, you take out the shell, the inner shell should be white. And it also comes from Gaziantep region. Şu boşluğa az daha. Şimdi bakın, nefes al. Nefes al. Oh, Yere nefes this ver. is- Ver nefesi. Şimdi nefes al. Gel. Demek ki yöresinde mevsiminde. Şimdi devam ediyorsunuz. Hadi çabuk. Bana yukarıda ne zaman çık ister? Temiz olur. Açılıyor, hazır. Yok tekrar çıkıyor mu? Devam ediyor. Peş. Fırın kapı bizde buradan hazır. Tamam. 5 dakika sonra geliyor diye Okan'a haber verin. Geç mühendis söyler. Bu bıçak Başta bir böyle şey böyle olur mu? Very sharp. çok keskin. Very sharp. 40 katı keseceğiz. Bak burada. Bahadır abi sen yolda dur açık. Bak sallıyorum. Sallayacaksın yoksa arada 40 kat kesilmezse olmaz. Yeah. Gel oğlum devam et. You have to be able to cut every layer, therefore it's like, Verir miyim? Çok mu yiyor biz? Aradan sonra mı? Bıçak biraz daha ver. Yok, az bir şey ver, az bir şey ver. Az. Şimdi fırına girmeden önce yağ kontrolü yapıldı. when, you know, this comes from a sheep, it's a sheep butter. So they go like, you know, they go free to the land, to the nature. And there are a certain, like, you know, high mountain, a special grass. When the grass reaches over 30 centimeters, then, you know, it is not giving the same flavor. Therefore, they're looking for places where this grass is under 30 centimeters. Evet. Nadir abi. TikTok'tan takip etsen. Ben zaten size sonra verecek şey. Öbür onları ben bilmiyorum. Abi gel yukarı gidiyoruz. Now we're going upstairs to see the oven and baking Ayağını process. yamaç protein deposu. Protein. This is the Bomba, protein bomba. Energy. booster. It has like almost full pistachio, maybe 90% pistachio. Say protein. Yeah, it's very good protein. Or Jim. This is like the standard square ones with pistachio as well. They also make with some Şuradan mühendis bana bir kağıt ver de şu karabiberleri walnuts yedireyim or yanlara. I want to eat all the baklava now. Getting hungry. I think baklava might be my new spirit animal. You worked up an appetite rolling out that Yeah, one piece of dough. We haven't eaten anything yet today. What a way to start. You can really see how much they love it. This guy is, Şimdi bak. obviously it's baklava, it's royalty. take a bread and give, and then take another bread. Oh, incredible. Bir tane sertar olsa bu kokuyu alamazsınız. Hepsi dağdan gelen doğal. 10 ingredients, the mixture of it, this is the smell of it. Even one has a little mistake, you won't smell it that way. This is a product goes mostly to Greece. I mean, of course, consumed here, but more pistachio. huh? Bunun adını It has nadir. more pistachio than the usual Bu ones. tatlının ismi nadir dolama. The name of that one is called Nadir Roll. Yani Türk ustası ismi olsun yani benim yani. Nadir dolama. Şu yukarıda yiyeceksiniz. We're going to try to Enerji. taste it upstairs. Çok güzel bak. Burada şerbet damlamıyor. Biraz sonra orada göreceksiniz. Fırından çıkıp şerbet verilecek. Fokur fokur kaynayacak. Çok very interesting görüntüler olacak. O şerbetin içinde yüzüyormuş gibi göreceksiniz Ama- ama onu absorbe edecek sonra. Sırlar burada işte. Okay, so we will see the next process. When it comes out of the oven, they put right away the sugar syrup.
And then, as you know, the heat and both are hot, it starts to make belly dancing like you do, and it means that it starts to absorb right away with this ideal temperature. Therefore, the sherbet never drops down. So even you make it that way, yeah. Hocam Yes, bizim, like it takes it in like completely. bizim meslek sırlar dünyası. En çok gelen yabancı şefler, Michelin yıldız şefler, bu diyor kaynamış şerbeti kızgın fırından verdikten sonra nasıl öyle hış diyor. Bunu çözemiyorlar. Sırlar dünyası. They have, of course, like production secrets. It's not a secret, but it's a matter of experience. Even the Michelin chefs come in here for some like workshop. They can't understand. It comes out so hot from the oven, and the sugar syrup is so hot as well. And and by eating, you get a crash. It's a fantastic crash. You have to hear it by a good baklava. They can't really resolve that in their brain, how is it possible. Baking process is like by 160 degrees, but it never comes the same time out because, they see through the experience when is the right time. And, one guy was for he was in Japan as an example to train the masters over there. He was in Italy. Bursa'ya gelince burada 51 uzatıyor beni havaya. Neme göre, sıcaklığa göre gidiyor, şurba yapıyor. He's master of air. He makes this. He understands through his skin what the humidity is and the temperature, and also the syrup will be prepared accordingly. İki usta ufak bir dikkatsizlik yapsalar, demin aşağıda gördüğümüz 50 ustanın yaptığı bir andaki emekler burada bu şekilde. So he is the final drummer of the orchestra probably. When he makes a little mistake by the measurement with his hands, he'll ruin 50 people's work. Onun için buradaki kullanılan şuruptan bahsediyoruz. Now here's the Buradaki syrup. pancar şekeri. This is like a beet syrup. İçinde beet sugar. yarısı su, doğal su, arıtılmış su. İçinde çok az da limon var. A little bit of lemon, squeeze, and sugar and water, but good water, Ve like burada not from the anlamanın tap. yolu şudur, şu hareket. Şu hareketten biz bunun ne olduğunu sabır anlıyoruz. By making this, Evet. he understands if it's at the Gelecek right yerde. point. Ne göster? Yani burada da geleneksellikle bilimsellik birleşiyor. Bak derece var ama usta eller daha önemli. And here comes the science. Although they make it that way, they still check the temperature. 1 second early, 1 second late. It gets dark. Dinliyor musun beni? Yazıyor mu İngilizcesi? Evet şu anda bak çıktı kızgın. Hemen yufka attık hemen veriyor. Now comes the sugar. Gel kom Yeah, you can come. This is a very interesting. Like the baklava is belly dancing now. See? Allah Allah. Bunun şekerin içinde yüzüyormuş gibi şu anda Aha. böyle. Ama bu içinden hiç şeker bir daha almadan soğumada hiçbir şey kalmıyor içinde. It looks like it is swimming in sugar water, but while it is resting for 2 hours, it absorbs the entire sugar, so it is not swimming anymore, and it's not dripping at all. Bak şu anda şu hareketi yağmur çiseler gibi veriyorum. So it's like a rainy effect makes the last makeup for the glazing. Yemekten sonra. Onu çekilirse, hangi bir diyorlar? 5 duyu aytemeye baklava yeme şekli. 5 duyu. Birincisi 5 göz, senses. Eye. altın sarısı, gold. İkincisi hış, ulak. Üçüncüsü smell. Yeah. Dördüncüsü
damakta ezdiğin zaman tadı damağında kalacak. Beşincisi mide. 2 saat sonra söyler. Evet, önce baklavayı yiyoruz. Bakın şunu alıyorum. Sese bak, bak. Ya bu ses o kaynadıktan sonra çıkmasına bütün dünya gurmeler şaşırıyor. Yumuşaması lazım diyor. Anlaştık? Şimdi bunu alıyorum ben. Aslında bu parmakla yenir. Çevireceksin böyle. Böyle alacaksın böyle. Bak şerbet takmıyor. Yeah. Ha, ya. Şimdi biraz önce yağı görün ha. Şimdi bunu da böyle kaymağı da batırdım. Kaymağı da koydum böyle. Enerji. Fıstığı da batırdım ben. Çıldırın var. 3 aylık bebeği var. Çok tatlı. Bunun iyisi de ikiz olurdu. Ha, şimdi bak. Half. Aç ağzını. Aç ağzını. Bite. Half. Watch the fingers. Half of it. Ha. Tut şunu tut. 1, 2, 3, 4, 5. Nefes al, nefes al. Nefes aldıkça o fıstığın tereyağın kokusu gelir ve 40 kat yok. Fantastic. Bak. Ya bir kötülük yaptın, bunu yedi ya. Dünyanın neresi batı. Dünyanın neresinde yerse yesin, o beynini aldı orta onu. Half again. At ağzına, at The ağzına. whole. The whole. Bu vücuda göre atılır artık. What did he say? I explained. Buraya Japon ve Çinliler geldi. Çekim yaptılar. Bir dilim yedi Japon, rol yapamadın dedi. Rol yap dedi yönetmen. İkinci yedi, olmadı dedi. Üçüncü yedi, tamam dedi. Kamera kapandı, dördüncü geldi yedi. Of. Ama onlara dilini küçük daha yaptı. That is. Okay, he made 2 comments. First of all, asked if you have a child. And I said, Yes. yeah, 3 months old. Bunu And açın he dedi. said, Ya if açamayız. he would have eaten that, he Şunu would aç have dedim twins. dedi ya. And the second one was like, okay, Kolay he has to açılsın eat diye. because he has Kendileri the açsınlar. Yeah. shape Bekle, body dur to that. bekle bir dakika. And then he Soralım explained, bitti. there was a Çekim Japanese yapsana. group again, like, Esas some duydum. whatever. And there was also a journalist. He ate like 4 pieces. Usually they are very decent. But he said, we prepared the baklava much smaller size than usual, like people. Şimdi bir yudum su iç. Ağzını çakala. Fantastic. Water, drink some water. Su bol. Evet. Bunu yap böyle yap böyle. Just ask yourself, Yeah. Hangisini istiyor? which anyone. Which one is your heart saying? I think my eyes. Ha. So this one. O. The Parmağın muscle. finger al. Yeah. Al finger. Çevir. Ters çevir. Turn. Turn. Turn değil mi? Çevirmek. Turn, bravo, Bak evet. çözdük. Yanınızda çözdük. Heh. Al fıstığı da batır. Heh. Half. 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 Bu midye baklava. Hadi yavaş yavaş ye artık sen. Şimdi biraz uzatalım buradan. Okay. Hadi now yiyelim. Siz it's de our başlayın. turn. Sonra tura devam edeceğiz sana. Merak etme. Gelecek oraya. This one. Sana o kaymak. Different kaymak. Different kaymak ya. Al ye. Thank you. Absolutely fantastic. Hard to talk about actually. Sür kaymağı korkma. Bu hakiki manda kaymağı. Siz de ismini unuttum. Depth. Ayşem. Ayşem Hanım o ne güzel. Bu Eminönü'nde filan kaymak satılıyor. Kilosu Magic. kilo. Onlar süt kaymağı. So that was comfortably the nicest baklava I've ever had. Callum also agrees. Some of the other baklava we've had in years gone by have been overly sweet, very heavy, dense. That was light, it was crispy. And it's no surprise, the way they talk about the baklava and the process that you all saw is stunning. There's heritage, tradition, and you really felt it on your tongue, in your mouth, and most importantly, in your heart. What an incredible business, family, the ethos, everything about it. Unfortunately, we have to give it a score out of 10, as always. That baklava for me, 10 out of 10, unbeatable, the GOAT, the best ever. I'm no baklava expert, as you know, but I'm not going to disrespect anyone. That was sensational and a wonderful opportunity. Now, you join us going to their shop to see the real deal, so come with us. As you can see, it's magnificent, really, really special. I think for us personally, getting that opportunity today was a real honour, real privilege, and very good for the world through us to see